Evet, herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımızın almış olduğu Stoeger'in Combat SX modeli var. Bunun bir kutu açılışını yapacağız. Ne var ne yok içinde göstereceğiz. Sonra biraz tabancayı inceleyeceğiz. En son gittiğimiz bir fuarda görmüştük ama şimdi biraz daha detaylı inceleme fırsatımız olmuş oldu. Burada alyanları var. Önce çantada ne var onu göstereyim. Alyanlar. Temizlik için. Burada standart zaten. Diğer modellerde de olduğu gibi. Şöyle fırçasını, harbi setini şöyle koyalım. Burada yine Stoeger'in kendi yağı var. Yedek şarjör, hızlı dolum aparatı. Şarjör 17'lik. Şöyle bunu koyalım. Picatinny için, red dot takmak için tabancanın üstüne. Picatinny için 4 tane kapak var burada. Yani plate diyor İngilizce'de. Kapak diye söyleyeyim. 4 tane. 4 farklı model için rahatlıkla uyum sağlasın diye. Plastik bir kılıfı var. Yine buradan tansiyon ayarı yapılabiliyor tabancanın genişliğine göre. Bunu da biraz sonra yapacağız. Yine tetik kilidi var. Kullanım kılavuzu. Stoeger STR9 Combat SX modeli. Şimdi bu yakın bir zamanda Türkiye'de makine kimya endüstrisinde satılmaya başlandı. Ben fuarda bunun Combat'ını ve bu SX'in de kapaklısını da kaydetmiştim. Kanalda bunu da görmek isteyenler varsa oradan görebilirler. Farkları da görebilirler. Şöyle yukarıdan başlayarak ne var ne yok bir göstermek istiyorum. Şimdi üst kapaktan başlayalım. Şöyle gezi vidası da var. Ayarlanabilir bir gez var burada. Bunu görüyoruz. Arpacığı sabit tabi. Sabit bir arpacığı var. İkisinde de fosforlu yani nişangah takımında beyaz fosfor renk kullanılmış. Daha net bir atış sağlanması için. Red dot takılması için Picatinny red dot takılması için burada optik ready bölümü mevcut. Yine burada namlu dolu mu boş mu diye buradan görebildiğimiz bir alan var. Stoeger'in birçok modelinde bu var. Kimilerinde tırnak oluyor. Elini üzerinizden gezdirdiğinizde tırnak elinize geldiğinde dolu olduğunu anlıyorsunuz. Burada dolu mu boş mu görüyorsunuz. Bunu da göstereceğiz. Buradan söküp daha büyük bir kompansatör takabiliyorsunuz. Bu da tabii basıncı düşürüyor. Tercih edilebilir bir özellik. Şöyle aşağı doğru ineceğiz. Burada tabii iki taraflı kapak düşürme mandalı var. Üst kapak düşürme mandalı var. Hem orada hem burada. Yani sol ve sağ atıcılarda rahatlıkla kullanabilir bunu. Şarjör çıkarma mandalı bunda hazırda tabii sağ el kullanıcısına uygun olarak geliyor ama bu diğer tarafa da geçebiliyor. Picatinny ray var. Lazer dürbün, lazer takmak isteyenler takabilir veya benzeri şeyler için burada bir alan var. Şöyle tabii şeyi de gösterelim. Tabanca biz boştu. Hiç elim tetiğe de gitmedi. Ama şeyi de gösterelim. Boş olduğunu da göstermemiz lazım. Başta gösterecektim. Şimdi göstermiş olayım. Şarjörümüz boş. Şöyle kurdum. Namlu boş. Görüyorsunuz. Namlu boş. Yani silah şu anda güvende. Tabanca tamamen güvende. Şöyle tetik de bu şekilde. Hafif elips. Yine tetik emniyeti var burada. Safe action bir tabanca. Tabi bu silahlar tabi yarı kurulu iğne sistemine sahip. Ya bunu biliyorsunuzdur. Bazı markalarda tam kurulu oluyor. Bu yarı kurulu da biliyorsunuz bunda tetiği çektiğinizde sert bir tetik sizi bekler. Ve şu belli bir noktadan sonra aslında siz iğneyi kurmaya başlıyorsunuz içeride. İğneyi kuruyorsunuz ve iğne şu duvardan itibaren düşüyor. Yani bu yarı kurulu emniyet sistemine sahip. Bu anlamda da benim de tercih ettiğim, beğendiğim, güvenli bir özelliğe sahip bir tabanca modeli bu da. Glock'lardan aşina olanlar bilir. Çift taraflı tırnak var. Tabancayı sökmek için biraz sonra onu da göstereceğim zaten.
Burada kabzeye gelelim. Düz bir kabze yapısı var. Bazı modellerde parmak girintileri bulunuyordu ama bunda düz bir ön aks tercih edilmiş. Tırtıllı tabii yanları ve tabii özellikle kabzenin ön hattında bariz tırtıklar var. Daha sağlam bir tutuş sağlanması için. Arka taraftaki ise öndekinden daha net. Şimdi kimisi bunun rahatsız ettiğini söylüyor. Kimisi tam tersi daha rahat bir tutuş sağladığını söylüyor. Yani kunduz kuyruğu net bir kuyruğun hemen altında başlıyor. Ya bence gayet kullanışlı, gayet de konforlu bir tutuş veriyor. Şöyle bir tutuş bırakacağım. Elimde biraz da iz bırakacak. Onu da göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir kavradıktan sonra benim elim büyük. Büyük elli bir kullanıcıyım. Benim elime gayet iyi oturuyor. Şöyle çıkardığımda şöyle elimde hafif bir izi görüyorsunuz. Ya bu çok rahatsız edecek bir şey değil. Onu da söylemiş olalım. Bir tabancayı bir sökelim. Bir söküp içini de bir gösterelim. Bu arada bu da ikinci şarjörü. Tabii bu da yine 17'li. Yani 17 artı 1. Namluda bir tane aldığımız zaman 17'de şarjörde 17 artı 1. Her şeyi de söyleyelim. Tetiği söyledik. Tetik korkuluğu da şöyle düz bir hat kullanılmış. Korkulukta. Ve ön tarafında da şöyle tırtıklı bir yapı var. Bu da atışta tutuşu kuvvetlendiren bir unsur bence. Yani şöyle göstereyim. Normalde atışımız şu şekilde olduğunda tetiği dışarıda tutuyorum elime. Şu şekilde kavradığımda daha kuvvetli bir tutuş sağlamama da neden olacak. Bu anlamda da güzel bir özellik bu. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi tabancayı bir sökelim. Şimdi bunun sökümü tabii tüm Stoeger'lerin bu polimer modellerinde olduğu gibi şu tırnaktan sökeceğiz. Ama tabii bir tık üst kapağı geriye doğru alıyoruz. Sesi duyduk zaten. Şuradan iki taraftan şu plastik kulakları aşağı doğru indirdiğimizde kendisine boşa düşürüyor. Tabii tetiği de düşüreceğiz burada. Tetik düştükten sonra şu üst kapak kolaylıkla ayrılmış oluyor. Şimdi şöyle koyalım. Önce bir üst kapağı gösterelim. Şimdi Stoeger'in bazı modellerinde teleskopik yay kullanıyordu. Bu düz ve yapraklı bir irca yayına sahip. Tek düz bir icra milinin üzerinde bir icra yayı. Yaprak bu. Sağlam, kuvvetli bir yay yapısına sahip. Tekli. Şunu şöyle koyuyorum. Namlusunu da çıkartalım. Şimdi namlu şu şekilde böyle gösterelim. Bunun namlusu tabii 126 milimetre. Uzun bir namlu. Büyük tabanca, tam boy bir tabanca tabii bu. Uzun bir namlunun da avantajlarını, dezavantajlarını biliyorsunuz. Dezavantajından ziyade avantajı düşük bir geri tepme ve kuvvetli bir atış. Yani yayını da takalım. Bir de alt polimer gövdeyi de görelim. Şöyle bir koyalım. Şöyle kaset yapısını da bir göstermiş olalım. Stoeger'lerin diğer modellerinde de hep aynı yapı var. Gayet temiz. Polimer tabanca almak isteyenlerin de tercih edebileceği bir tabanca bu. Onu da söylemiş olalım. Tetik ağırlığı da bu arada 2,5 kilo. Tabii şeyi de söylememiz lazım. Şimdi bu Picatinny rayı çıkarttığınızda az önce göstermiştim. 4 tane kapak var. Kullanacağınız red dot'a göre bunlardan birini takıyorsunuz. Taktıktan sonra kimisi red dot iptal olursa, pili biterse nişangah tam görebilir miyim diyor. Yani ben onu deneme fırsatım olmadı. Red dot takıldığında bu nişangahlar biraz düşük de kalabilir. Kullanacağınız red dot'a göre de değişir. Kaldı ki bu dediğim gibi değişebiliyor da. Değiştiğinizde daha yüksek bir gez alarak da red dot iptal olduğunda aynı anda tekrar bu nişangahlara dönüş yapabilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım. Plastik
kılıfa da oturtmak istediğimde tabii tam oturmuyor. O yüzden bunu biraz buradan tansiyon kısmı var. Buradan biraz gevşeteceğim. Biraz açtığımda oturuyor. Arkadaşıma hayırlı olsun diyorum. Alacak olanlara da önerebileceğimiz güzel bir tabanca. Stoeger STR9 Combat SX modeli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup yorum bırakmayı ve beğeni bırakmayı da unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler.